Bismihi subhanehu ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdihi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz Sıddık kardeşlerim, sizin sebat ve metanetiniz masonların ve münafıkların bütün planlarını akim bırakıyor. Şualar sayfa 302 ifadeleriyle ehemmiyetini nazara verdiği, sebat ve metanetimizin ittihat ve tesanüdümüze vabeste olduğu daima hatırımızda tutulmalıdır. Bu cümleden olarak evvela, daha evvel 3 ayda bir araya gelerek Hüsnü ağabeyimizin nezaretinde toplanıyor, akdi ukuvvetimizi, ittihat ve tesanüdümüzü, muhabbet ve hürmetimizi tazeliyor ve hidemat-ı Kur'aniye ve imaniyemize taalluk eden bazı meseleleri de istişare ediyorduk. Risale-i Nur etrafında Kur'an hizmeti için kenetlenen nur talebeleri ve cemaatlerinin iştiraki ile Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin hayattaki talebesi ve son vekili Hüsnü Bayramoğlu ağabeyin nezareti altında bu ders ve görüşmenin bundan sonra her ay yapılması kararlaştırıldı. Bu beraberliğin tüm nur dairesi içerisinde bütün kardeşlerimizin ukuvvet, muhabbet ve tesanüdüne kuvvet vermesini rahmet-i ilahiyeden niyaz ediyoruz. Saniyen, Cenab-ı Hakk'a hadsiz hamdü senalar olsun ki bütün küre-i arzın bu yangınında ve fırtınalarında selameti kalbimizi ve istirahat ruhumuzu muhafaza eden ve kurtaran tahkiki iman derslerimizi ve tevekkül ve kadere teslim ile kazaya rıza manalarını Risale-i Nur'dan almaya devam ediyoruz. Şu musibet amme zamanında hepimiz kendi mahalli hizmetimizde nur derslerimize ya tedbirlere riayet ederek birkaç kişi bir araya gelmek suretiyle yahut muhtelif günlerde internet üzerinden dersler yaparak veyahut bilhassa salı ve perşembe bahusus cumartesi akşamı muazzez üstadımızın talebesi ve hizmetkarı Hüsnü Bayramoğlu ağabeyimizin derslerine iştirak etmek suretiyle maddeten olmasa dahi sureten görüşüyor ve en mühim hizmetimiz olan nurlarla meşguliyetimize kemali şükür ve şevk ile devam ediyoruz. Bu suretle derslerde de geçtiği gibi her şeyde rahmet-i ilahiyenin izini, özünü, yüzünü görüyoruz. Tam ve hakiki bir teselliye mazhar oluyoruz. Salisen, Bediüzzaman Said Nursi'nin ben yanımdaki vasiyetnamemdeki evlat kabul ettiğim küçük evlatları tevkil ediyorum. Onlarla konuşanı benimle konuşmuş gibi kabul ediyorum diye tebşir ettiği, yanında, yakınında, hizmetinde bulunmuş ve vasiyetnameleriyle kendisinden sonra vasi ve varis ve vekil tayin ettiği sadık talebelerinin ve manevi evlatlarının hukukuna dair kısaca bir iki hususun cemaatimizin nazarı dikkatine arzını muvafık gördük. Birincisi, Kur'an'dan neşet eden hizmet-i nuriyemizin düsturlarının esasları ve Üstadımız Bediüzzaman Said Nursi'nin meslek ve meşrebi ancak layıka mektuplarının okunması ve anlaşılmasıyla hayat bulmaktadır. 27. mektup ve zeyillerindeki bütün bu mektuplar Necip Üstadımızın tensip ve takdirleriyle külliyata derc edilmiştir. Bu mektup, 27. mektup, Risale-i Nur müellifinin talebelerine yazdığı aynı hakikat ve çok letafetli, güzel mektuplarıyla Risale-i Nur talebelerinin üstadlarına ve bazen birbirlerine yazdıkları ve Risale-i Nur'un mütalasından aldıkları parlak feyizlerini ifade eden çok zengin bir mektup olup bu mecmuanın 3-4 misli kadar büyüdüğü için bu mecmuaya ilhak edilmemiştir. Müstakillen Barla, Kastamonu, Emirdağlı haykaları olarak neşredilmiştir. Mektubat sayfa 346. Bahtiyar kardeşim Hüsrev, şu risale yani 27. mektubun umumu, hususan Barla layıkası bir meclis-i nuranidir ki Kur'an'ın şu münevver mübarek şakirtleri içinde birbiriyle manen müzakere ve müdaveleye efkar ediyorlar. Ve yüksek bir medrese salonudur ki Kur'an'ın şakirtleri onda her biri aldığı dersi arkadaşlarına söylüyor ve Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın hazine-i kutsiyesinin sandukçaları olan risalelerin satıcı ve dellallarına muhteşem ve müzeyyen bir dükkan ve bir menzildir. Her biri aldığı kıymetdar mücevheratı birbirine ve müşterilerine orada gösteriyor. Barekallah, sen de o menzili çok güzel süslendirmişsin. Barla layıkası sayfa 65.
Hazreti Üstadımız bu layıkalara derc edilmesini münasip gördüğü mektupların bazen tamamını, bazen de bir kısmını işaretleyerek neşir vazifesindeki ağabeylere göndermiştir. Başta Hulusi ağabeyimiz olmak üzere bütün nur ağabeylerimiz de bu layıkalara ve içindeki esaslara hizmetin istikametle devamı noktasında sair risalelerdeki hakaik kadar ehemmiyet vermiş ve hayatlarında tatbik için ruhu canlarıyla gayret göstermişlerdir. İkincisi, Hazreti Üstadımızın yazdırdığı vasiyetnameleri bizzat Üstadımızın emriyle layıkalara alınmış, zaman zaman yine bizzat kendi yapmış olduğu tasih, tadil ve tekmil manalarını ifade eden eklemeleri de bütün cemaate tamim etmiş, müellif-i muhterem nasıl yazdırdıysa o suretle neşredile gelmiştir. Bazı sahife ve nüsha farklılıklarıyla beraber Risale-i Nur'u neşreden bütün yayın evleri bu vasiyetnameleri neşretmişlerdir. Hazreti Üstadımızın irtihal-ı dar-ı beka eylemesinden sonra da bu vasiyetnameler aynen yeni yazı külliyata derc edilmiştir. Bediüzzaman gibi bir mücahid-i din, müceddidi İslam'ın vasiyetnameleri olan bu mektuplar ve layıkalar, Hulusi Bey gibi bir kumandan ve üstadımızın manevi vekili, hem Tahiri gibi zeki bir talebe ve veli bir zat, hem Feyzi Efendi gibi bir katib-i nur ve hizmetkar Bediüzzaman'ın huzurlarında da defaatle okunmuş, hem o mektuplarda varis ve vekil ve hatta mutlak vekil tayin edilen zevat ile de mütemadiyen bir araya gelmişler ve bu vasiyetnamelerin aynen muhafazası noktasında hep beraber ciddi gayret ve hassasiyet içinde bulunmuşlardır. 1960'lı senelerde Hulusi Bey, Mehmet Feyzi Efendi, Re'fet Bey, Büyük Ruhlu Küçük Ali ağabeyler gibi Nur'un saf-ı evvel talebeleri ve Bediüzzaman'ın hizmetkarları Tahiri, Zübeyir, Sungur, Ceylan, Hüsnü, Bayram gibi ağabeylerimizle Risale-i Nur'un neşrinde öteden beri iki merkez addedilen ve bizzat Bediüzzaman tarafından tavzif edilmiş naşirleri Said Özdemir ve Ahmet Aytımur abilerimiz tarafından neşredile gelmiştir. Abi burada gösterilen Emirdağ layıkası 2'de Hazreti Üstadımızın vasiyetnamesi, en son vasiyetnameden bir önceki vasiyetnamesi, Üstadımızın tensibiyle ilhak edilen bu vasiyetname Mustafa Gül ağabey tarafından, o da Üstadımızın naşir varislerindendir, hattı Kur'an ile kaleme alınmış ve Ceylan Çalışkan ağabey yine Üstadımızın emriyle yeni huruf ile daktilo ederek o zamanki tüm beldelere ve alakadarlara göndermiştir. Daktilo ile yazmış olduğu bu nüsha altında Ceylan abinin kendisi bir notu var. Aslının aynıdır ve imza etmiş. Üstadımız zamanında daktilo edilmiş olan bu nüsha Hüsnü Bayramoğlu ağabeyde mahfuzdur. Diğer Mustafa Gül ağabeyin kaleminden Üstadımızın emriyle yazdırılmış olan bu vasiyetname Mustafa Gül ağabeyin arşivindeydi. Şimdi Hizmet Vakfı arşivinde mevcuttur. Üçüncüsü, Hazreti Üstadımızın bu arada bu Emirdağ layıkasına geçen bütün vasiyetnamelerin aslı. Bütün 12-13 tane vasiyetnamenin Emirdağ layıkası birden itibaren gerek kabriyle alakalı olan vasiyetnameler olsun, gerek neşir varislerini bıraktığı vasiyetname, gerekse vekil ve varisleri evlatlarım dediği yine kendi yanında bulunan talebeleriyle alakalı yazmış olduğu vasiyetlerin tamamının aslı Hizmet Vakfı arşivinde kayıtlı. Şimdi Diyanet'te de zaten aynı arşiv. Orada da dijital ortama aktarılmış durumda. Üçüncüsü, Hazreti Üstadımızın bilhassa son vasiyetnamesinde tadat edilen Tahiri abi, Üstadımızın vefatında 60 yaşındadır. Bütün çocukluğu, gençliği iffet-i mücesseme ile geçmiş. Azami takva ve sadakatla ömrünü iman ve Kur'an hakikatlerine vakfetmiş. Ve Bediüzzaman'a tam bir ayna ve nur talebelerine tam bir numune imtisal olarak dünyasını değiştirmiştir. Bütün varını, yoğunu nur hizmetine feda etmiş ve Bediüzzaman'ın kahraman Tahiri, zeki talebem, manevi varisim, mutlak vekilim gibi iltifatlarına mazhar olmuş ve yine Bediüzzaman'ın tabiriyle veli bir zattır. Ve hem yine aynı vasiyetnamede ismi zikredilen Sungur abi hemen hemen bütün vasiyetlerde ismi geçmekte ve Bediüzzaman'ın birçok iltifatına mazhar olmuş, yaptığı hizmetlerle değil sadece Anadolu'nun, alemi İslam'ın da bir medarı iftiharıdır. Ceylan abi ise ta çocukluğundan itibaren Bediüzzaman'ın hizmetine girmiş ve üstadımızın manevi bir ihtar ile
Fuat yerine hem Abdurrahman yerine rahmet-i Rahman'dan ihsan edilmiş bir talebem diye tesmiye ve tebşir ettiği ve inşallah şehiden vefat etmiş Nur'un sadık bir kahramanıdır. Zübeyir Gündüzalp ve Bayram Yüksel ağabeyler ise üstadımız hayattayken olduğu gibi vefatından sonra da Risale-i Nur hizmetlerinin istikametle devamında ve inkişafında çok büyük hizmetleri ve gayretleri olan Hazreti Üstadımız Bediüzzaman'ın hizmetkarlarıdırlar. Ve şimdi bu vekiller arasında en son hayatta kalan Hüsnü Bayramoğlu ağabeyimizin bütün ömrünü Risale-i Nur'a vakfeden, Üstadımızın eksiksiz bütün vasiyetlerinde ismi geçen ve hem şimdi 80 küsur yaşında sabah akşam nur dersleriyle meşgul bulunan, neşriyatla alakadar olup cihanın dört bir tarafındaki medreselerdeki vakfı hayat etmiş, küçük saitlerin dertleriyle dertlenen bir zat olduğuna bütün nur talebeleri ruhu canları ile şehadet ederler. Cenab-ı Hak, Kur'an ve iman hizmetimizin bugünlere ve gelecek nesillere neşrinde azami sadakat, azami fedakarlık, azami sebat ve azami tesanüd ile gayret göstermiş, üstadımızın dar-ı bekaya irtihal etmiş bütün saf-ı evvel talebelerine, hizmetkar ve varislerine rahmet eylesin. Ve şimdi aramızda bulunan Necip Üstadımızın hayatta kalan son vekili ve hizmetkarı Hüsnü Bayramoğlu ağabeyimize sıhhat ve afiyet ile daha uzun seneler hizmet-i imaniyemizde beraber olmayı ihsan eylesin. Amin. Hüseyin Gündaş, Ömer Erdem, Eyüp Ekmekçi, Feyzallah Verdi, Abdurrahman Aras, Ekrem Kılıç, Mehmet Paksoy, Mahmut İşgören, Celal Huyut, Ali İhsan Erdemir, Turan Örnekçi, Sabri Okur, Turgay Adagülü, Musa Akkuzu, Murat Oğuz ilahir. Her birisi kendi mahallinde sadakatla hizmet-i imaniye devam eden sadık ve fedakar kardeşlerimizin bu aynı hakikat mektuplarını ben de tasdik ediyorum. Cenab-ı Hak bu kardeşlerimin emsalini ziyade etsin, sebat ve sadakatla kutsi Kur'an hizmetinde istihdam eylesin ve muvaffak etsin ve tarik-i haktan ayırmasın. Hazreti Bediüzzaman Said Nursi'nin hizmetkarı ve talebesi Hüsnü Bayramoğlu.